Geçtiğimiz günlerde Mafia The Old Country'nin yeni gameplay fragmanı yayınlandı. Oyun artık Unreal Engine 5'te geliştiriliyor. Çünkü bu motor hem geliştirmesi daha kolay hem de sektördeki insanların bu oyun motoruna olan aşinalığı daha fazla. Yani adamlar her yeni bir yerini inşa alacağı zaman Mafya'nın önceki oyunlarında kullandıkları oyun motorunu biliyor musun dediklerinde hayır bilmiyoruz diyorlar. Doğal olarak bunu işleri zorlaştırıyor. Ve ayrıca Mafya'nın kullandıkları motor Mafya 1'den beri aynı motor. Mafya 1'in klasik versiyonundan bahsediyorum. O Mafya 1 motorunu geliştirdiler, Mafya 2'yi yaptılar. O Mafya motorunu geliştirdiler, Mafya 3'ü yaptılar. Ama çok zorlandılar. Zaten Mafya 3'ün geliştirme süreci olaylı bir süreç. Bu süreci belki yine bir videoyla anlatabilirim sizlere. O yüzden bu şekilde yeni bir Unreal Engine 5'e geçtiler. Ama bir şey var, insanın aklında şöyle durup bir acaba dedirtiyor. Unreal Engine 5 ne kadar güçlü olursa olsun optimizasyon konusunda biraz nazlı bir motor. Yani tamam, görsel şölen harika, orası kesin, ama bu kadar kaliteyi verirken sistemleri ne kadar zorlayacak, oyun ne kadar akıcı olacak, işte orası biraz düşündürüyor. Umarım iyi optimize ederler. Çünkü bu kaliteyle birlikte bu oyun potansiyel olarak efsane bir deneyim olabilir. Unreal Engine 5'te geliştirilen daha önceki oyunlar ve optimizasyon konusunda pek de iyi sayılmazdı. O yüzden ufak bir endişe var ama umarım iyi optimize ederler. Gelelim oyunun dönemine. Bu sefer hikaye bizi 1900'lerin başındaki Sicilya'ya götürüyor. Yani Mafya 1'in bile öncesine. Serinin kökenlerine, İtalyan mafyasının doğduğu topraklara dönüyoruz. Ve bu dönüşle birlikte yapıda da ciddi bir değişiklik var. Önceki oyun, özellikle Mafya 3, daha açık dünya ve serbest yapıya sahipti. Ama bu sefer işler değişiyor. Tıpkı ilk Mafya'daki gibi daha çizgisel, daha sinematik, daha hikaye odaklı bir yapı bizi bekliyor. Hatta yapımcının yine yaptığı açıklamaya göre oyun tamamıyla çizgisi olacak. Yani açık dünya yerine net bir hikaye anlatımı tercih edilmiş. Bu da özellikle sinematik deneyimi seven oyuncular için kesinlikle harika bir haber. Ve fragmandan net bir şekilde görüyoruz ki gizlilik bu oyunda fazlasıyla ön planda. Öyle eski mafya oyunlarındaki gibi çatış çatış ilerle değil, bu seferki neredeyse Hitman oynar gibi. Parayı at, gardiyan dikkatini kaybetsin, sessizce yaklaş ve şılap boğazını kes. Birine bıçak fırlat, öbürüne gaz lambasını ateş et, adamı yakarak öldür falan. Tam bir sinsilik festivali. Artık mafya sadece silah çekip ortalığı dağıtma değil, plan yapma, dikkatli oynama, sabretme işi de olmuş aynı zamanda. Ama gizliliğe bu kadar önem verirken yakın dövüşte pas geçmemişler. Fragmanda elimizde bıçakla çatır çatır dövüştüğümüz yakın dövüş sahneleri var. Bayağı birebir yakın dövüş yani. Ve sadece vurkaç değil, kombolu animasyonlu etkili bıçaklı dövüşler ön plana çıkıyor. Ve aynı zamanda bazı sahneler resmen John Wick moduna giriyor oyun. Pompalıyı çekiyorsun, oraya koşuyorsun, siper alıyorsun, herkes iniriyorsun. Resmen asker gibi operasyon çekiyoruz. Aksiyon temposu tavan. Yani özetle oyun hem gizlilik isteyen taktiksel bölümlerle, hem bıçaklı birebir yakın dövüşlerle, hem de full gaz aksiyon sekanslarıyla bize çeşitli dolu dolu bir oynanış sunmayı hedefliyor. Fragmanda hem at hem de araba var. Ama burası önemli. Hatırlarsanız Red Dead Redemption 1 oyununda araba sadece bir sahnede vardı. Ve biz sadece arabanın içinde oturuyorduk. Ve araba inanılmaz yavaş gidiyordu. Yani o zamanın döneminin ruhuna uygun bir şekilde oyuna gerçekçi bir şekilde arabayı koymuşlardı. Ama Mafya'da Old Country'de işler biraz farklı. Buradaki arabalar dönemine göre fazlasıyla hızlı gözüküyor. Hani neredeyse arcade havası var diyebiliriz. Muhtemelen oyunun temposunu düşürmemek için böyle bir tercih yapılmış ama bu da gerçekçilikten biraz ödün verilmiş hissi yaratıyor. Sonuç olarak The Old Country hem klasik mafya havasını hem de tempolu oynanışı bir araya getirmeye çalışıyor. Atla araba arasında sıkışan bu denge bakalım oyuncuların beklentisini karşılayacak mı? Bekleyip göreceğiz. Mafia The Old Country videosuyla birlikte oyun dünyasında tekrar gün yüzüne çıkan çirkin bir gerçek. Türk oyunculara ve genel olarak PC oyuncularına karşı süregelen ikinci sınıf insan muamelesi. Bu sadece sinir bozucu değil, aşağılayıcı ve sistematik bir dışlamadır. Ve artık yeter. Bu durum özellikle Mafia Games Videos adlı kanalın yayınladığı açıkça ırkçı video altında iyice ayyuka çıktı. O videonun yorumlar kısmında bazı kişiler Türkçe dil desteği isteyen oyunculara git İngilizce öğren gibi aşağılayıcı ifadeler de saldırdı. Bu bireysel bir terbiyesizlik değil, organize bir küçümseme kültürünün dışa vurumu ve ne yazık ki bazı Türk oyuncuların da aynı şekilde kendi insanına sırt çevirdiğini görmek, git İngilizce öğren diyerek kendi kitlesini aşağılayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Oyun sektöründe ne zaman Türk oyuncular bir talepte bulunsa duyar kasmak, yaygara koparmak yaftaları yapıştırılıyor. Aynı şekilde PC oyuncuları da sürekli arka planda bırakılıyor. Eksik içerikler, teknik sorunlarla ve platform ayrımcılığıyla boğuşuyor. Bu yaklaşım resmen siz ikinci sınıfsınız demekle aynı. Ama biz buna alışmayacağız. Çünkü biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Bu noktada Mustafa Kadir gibi insanların çabası çok değerli.
Türkçe dil desteğini görünür kılmak için verdiği emek sadece bir çeviri talebinden ibaret değil, bu oyuncu kimliğimize ve kültürümüze sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyorum. Firmalar oyuncuların ilgisine göre hareket eder. Talep varsa destek gelir. Biz de Türk oyuncular olarak sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkçe dil desteği bir ayrıcalık değil, haktır. Kimseye yalvarmıyoruz. Sadece saygı istiyoruz ve bu saygıyı görmek için kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Oyun sektörü artık şunu anlamalı. Biz buradayız, bir avuç değil, milyonlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.